veteriner gibi fareler hakkında da bilgiye sahipsin o zaman. Yani bir veteriner hekimi kadar değil ama Duygusal değişimlerini falan filan yapabilirsin fareleri. aynen. Eğitim aldım onun üstüne. O yüzden birazcık bilirim yani farelerle. Panzehirler de atlardan üretiliyormuş. At kanı çok kullanılıyor. Evet, insan DNA'sına en yakın hayvan atmış. Bildiğim, yanlışsam düzelt. Sen hani konumun uzmanını bulmuşken yanlış bilgilerimi düzelt. %98 diyor. Memeli türleri hep yakın insan DNA'larına. En yaygın daha çok böyle şempanzedir falan. Maymun türleri de. Antikorları attan üretiyorlar. Kobra mesela zehrini veriyorlarmış ata. Ölmeyecek kadar veriyorlarmış. Sonra arttırıp verip kobra zehri onu öldürmeyen kıvama gelince, yani ona vücuda bağışıklık sağlayınca kanından o antikorları alıp zehirlenmelere karşı onu o şekilde panzehir olarak geliştirdiklerini duydum. Aslında evcilleştirilebilmiş en büyük hayvan at olduğu için. Öyle mi? Atı kullanıyorlar. Daha işte atıyorum filleri evcilleştirebilmiş olsalardı fili mi kullanırlardı? Fili kullanmayı tercih ederlerdi. Çünkü orada temel baktıkları yöntem şu. Ya farelerde dedim ya, araştırma yaparken küçük olması, daha çok yavru vermesi önemli oluyor. Kana verilecek bir şey üretiyorsan, atıyorum serum gibi. Aha. Orada da hayvandan alabileceğin kan miktarı önemli oluyor. Anladım. Yani şimdi bir farenin maksimum 3 mililitre kanı oluyor. Ama bir atı öldürmeden 5-6 litreye kadar kan alabiliyorsun. O yüzden onu tercih ediyorsun. Hiç böyle düşünmemiştim. Mantıklı. İşte her işin bir uzmanı olur derler ya, bak ben sadece dedim ki hani herhalde DNA'mız benzer, kanımız uyumlu. O yüzden panzehiri atta üretiyorlar ama atı olarak kullanmışlar, garaj olarak kullanıyorlar. Aynen. En fazla ne kadar üretebiliyoruz? Kimde? Atta. Üret. Fili evcilleştirse filde yaparlar diyorsun. Bitki olarak da en çok muz benziyormuş DNA'sı bize. Doğru mu? Yalan. Yani bilmiyorum. Ağzımdan kötü bir kelime çıkacak ama yani kardeşim hiç mi bir şey okumadınız be? Hiç mi yani ya? Yani onu ben de internette çok gördüm. Ama işte atıyorum bir makalede okudum da biliyorum diyemem. Evet. Sosyal medyaya dezenformasyon olabilir. Aynen, dezenformasyon olabilir. Sosyal medyadaki bilgilerin neredeyse %70'i duyuyorum, görüyorum ya, dedim hani seni yakalamışken tabii kusura bakma sen de. Ya bitkiler benim çalışma alanım değil. Evet. Sevmiyorum ya bitkileri. Bana göre evrime inanmamak gibi bir şey olmuyor. Yani dönüyor. Ne denir? Yer çekimine inanıyor musun? Evet. Gibi sormak gibi bir şey bu. Çünkü dünyanın bir parçasıyız ya. O da bir değişim içerisinde. Soğuyor, donuyor. Ölüyoruz, toprak oluyoruz yani. Onun bir parçasıyız. Ona bir katkıda bulunuyoruz. Şimdi bir değişim içerisinde olduğumuzda aşikar. Onu kimse de yadsıyamaz. Bence dünyadan bir toz zerresi gibi bir şey. Belki de evren içerisinde, toz zerresinin içerisinde bir toz zerresi de olabilir. Değişik bir şeyimiz var. Ama bunun bilgisine nasıl? Ölünce falan inşallah yaparız. Tüm bilgiye sahip oluruz. Böyleymiş falan. İçimiz rahatlar inşallah. Aslında bu bilgiler var da halka ulaştırılmasının önünde engeller var. İşte din kullanılıyor, politika kullanılıyor. Siyaset var. Eğitimi mesela siyasiler aslında eğitimi yapabiliyor ya, yönlendirebiliyor ya. Aha. Güç kimdeyse aslında eğitimi istediği gibi şekillendirebiliyor. Ben ilkokuldayken maddenin en küçük yapı taşına atom diyorlardı. Yıl 2003, 2004 falan. Fen bilgisi kitaplarımızda o yazardı. Ama 70'lerde 80'lerde herhalde atomun içerisindeki o parçacıklı yapıyı insanlar biliyormuş. Acaba bana niye o zaman? Hatta 1900'lerin başlarında falan biliyorlardı. Bir bilim insanı var, adı Bohr, Alman olması lazım. Atom altı parçacıklar üzerine işte atıyorum proton, nötron, elektron, onların üzerine çalışmaları var. Ya orada birazcık tekniklerin gelişmesi aslında önü açıyor. Şimdi mesela dünyadan 30 ışık yılı uzaklıkta bir galaksi var diyelim. Onu görebiliyoruz. Çünkü teleskop onu gösterebiliyor. Tabii. Biz onu geliştirdik diyelim. Dünyadan 90 ışık yılı uzaklıktaki bir gezegeni görebilecek bir teleskop yaptık diyelim. Artık onun bir bilgisine de halis oluruz. Tabii. Bilgisine halis olduğumuz şeyler aslında elimizdeki imkanlardan çok da farklı noktalar değil. Fizik alanında bilgiye sahip olmak isterdim. Şöyle. Buraya nereye giriyor? Burayı ben de algılayamadım. Giriyor. Orada evine giriyor. Yanlış gösterdim. Bizim navigasyonda onunla şöyle oradan bizi vurmadan çıkalım. Herhalde. A few moments later. Belki şuradan muhtemelen sağdan çıkarız. Neydi? O tekerlek sandalyede bir abi vardı. Gözlüklü. Evet. Teker sandalyede. Gözlüklü. Stephen Hawking. Evet. O bir iki tane kitap yazmıştı. Evet. Her şeyin yok.
Zamanın Kısa Tarihi diye Evet, bir kitabı zamanın var. kısa tarih şöyle küçük bir kitap. Aynen. Ona ben de seslisini dinlemiştim. Ben kitap okuma alışkanlığım yok da sesli dinlerim daha çok. Bir tane filmi de vardı onun. Her şeyin teorisi diye. Nasıl engelli oldu. O galiba üniversiteden sonra şey olmuş. Covid aşısını bulan 2 tane karı koca var ya. Almanya'da Türk asıl. Özlem Zengin'le Uğur Zengin miydi? Türeci değil mi? Bir şey Türeci. Uğur Türeci ile Uğur'du sanki. birinin soy isimleri farklıymış. Aynen. Bir sınavımız vardı. Orada sormuşlardı da. Ben dedim Uğur Şahin'le Özlem Türeci aynen. Aynen. Özlem Şahin dedim. Ondan sonra bir de olmadı. Covid aşılarından muzdarip olan çok kişi var. Ya Onlar da mahkemeye verecekler galiba ama bilmiyorum ne olur ne olmaz. şöyle bir durum var. Mesela ben bugün aynı problem olsa tekrar gider bir genetikçi olarak aşımı olurum. Ama şöyle bir durum var. Ve günümüzde bilim o kadar sekteye uğramış ve yavaş bir şekilde ilerliyor ki. Normalde bu deneylerin yapılması gereken zaman aralıkları vardır. Çünkü insan vücudu total bir bütün. Siz burada bir şeyi düzeltmek isterken başka şeyi bozabiliyorsunuz. Tabii ki. Çünkü birbiriyle ilişkiler içerisinde olan onlarca organ var. Yüzlerce doku var. Birbirinden farklı hücreler var. İşte atıyorum üst solunum yolları enfeksiyonunu gidermek için ilaç veriyorsunuz. Bir bakıyorsunuz hasta ishal olmuş Evet. gibi. sonuçları var. Böyle şeyler olabiliyor. O yüzden yani bir şey vermeden önce ciddi şekilde denemek lazım. Ama o dönemin koşullarına baktığımızda Kısa olduğu için. aynen öyle. Zaman aralığı kısa. Bunun denenmesi lazım. Hemen hızlıca bir ya aslında bu da o tutuyormuş deyip geçiyorlar. Yani Covid'den ölebilirsin ama belki damar tıkanıklığından ölmezsin. Mantığı çok. Çünkü çok kişi damar tıkanıklığından şikayetçi. İşte ama orada şeyi de sorguluyorum ben. Covid'den önce ve Covid'den sonraya baktığımızda hayatımızda değişen tek şey bana aşı olmamız gibi gelmiyor. Mesela Covid'den önce benim çevreme baktığımda insanlar daha mutluydu. Ama Covid'den sonra baktığımda insanlar daha mutsuz. Ya da mesela Türkiye'de şeyi çok gündem oluyor. Mesela pestisitli gıdalar, bilmem işte domatesler Rusya'ya gitti. Gümrükten döndü. Evet. Bunu kim yiyor? Sen Sağlık Bakanı mısın? Sen burun boğaz kulak doktoru musun? Biz- Mesela. Şimdi bu zehirli gıdayı yemek insanı nasıl etkiliyor? Evet. Şimdi bunun araştırması yok. Yok. Ya da işte atıyorum ekonomik stres, geçinememek, sürekli işte atıyorum hayatı çevirmeye çalışmak bir insanın sağlık durumunu nasıl etkiliyor? Bozar. Bu gibi aynen. Bunlar bozuyor ama bunlara dair bir bilgimiz yok. Covid'den önce ve Covid'den sonra diye karşılaştırdığımızda insan hayatında değişen tek şey sanki aşı olmasıymış gibi. Evet. Yani şunu iddia etmiyorum. Aşı insanların hayatı ya kalp krizi riskini arttırmıştır. Damar tıkanıklığı riskini arttırmıştır. Bunlar olabilir. Ama diğer şeylere de bakmak lazım bence. Tabii ya. Valla doğru söylüyorsun. Bak hiç bu açıdan bakmamıştım. O yüzden tek başına yeterli bir argüman gibi gelmiyor bana. Bana da öyle gelmiyor. Doğru. Benim ablam Almanya'da yaşıyor. Onun alt katında yaşlı bir teyze var. Almanya'da o Alman aşısını bulunuyor işte onların bulduğunun. BioNTech. Kadın BioNTech tekerlek sandalyedeyken yürümeye başlamış. Bazılarına da böyle etki yapmış. İyi mi kötü mü bilemem. Geldik sayılır. Halil Onur. Aynen. Yolculuk mu var? Bir yere mi gideceksiniz? Ha ben yarın İstanbul'a gideceğim. Bir O da güzel. kongre var onun için gideceğim. İstanbul biraz nemlidir ama şu an güzeldir. Ki yani yaz aylarında deniz kenarı yerlere gitmeyi hiç sevmiyorum. Bir İç Anadolu olarak. Nerelisin aslan? Kayseriliyim. Kayseri. Ankara iklimini seversin. Ankara iklimini seviyorum ama son dönemlerde Ankara bile artık sıcak gelmeye başladı bana. Birazcık daha ileride inebiliriz hocam biz. Yani metronun diğer girişinden. Şu aracın arkası uygun mu yoksa Uygun. biraz daha gideyim? Uygundur uygun. Şöyle bitiriyorum. Bu direkt 4 zaten muhtemelen. 5 yıldızımı veriyorum size. Kartla 269 TL ödenmiş. Tamam. Çok memnun oldum. Kendinize Siz de kendinize iyi bakın. İyi akşamlar. Sağ olun. Ne güzel ya insanlar. Genetikçi. Kapatalım.